Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Noel babamızın artık bayağı yüzünü oluşturduk. Şimdi önce ben kaşlarımızla başlayalım. Daha sonra şapkaya geçeceğiz. Şimdi bir tane kaşı böyle ördüm. İkincisini aynı şekilde yapacağız. Dikerken sadece birini böyle çevireceğiz. Biri o tarafta yapacağız. Şimdi beyaz ipimizle hemen ipler karışmış. Onları düzelttim. Şimdi kaşım için önce ipimi sabitliyorum. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 şöyle yapalım. 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şimdi birinci atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 üçüncüye çift batacağız. Yani arttırdık. Geri kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. Şunu da arada yürütelim şöyle. Bir, iki ve 3 tane tek battım ve kaşımı oluşturdum. Bir zincir çekip kesiyoruz. Şimdi şu ipleri de çekelim. Alttaki ip çıksın ortaya. Kavalık yapmasınlar. Dikerken şöyle içinde kaybolur zaten. Evet, kaşlarımız bu şekilde. Şimdi bunları da yüzümüze dikelim. Birini bu tarafa, diğerini de bu tarafa dikeceğiz. Şöyle hemen gözümün şöyle bir veya bir sık iğne üstüne ayarlıyorum. Evet, önce şu gözlerimizi bir içeriye şöyle bir çekelim arkadaşlar. Uzun iğnemi normal koton ipi taktım, ten rengi. Ucuna düğüm attım. Ve gözümün şöyle ortasına gelen yerden çıkıyorum. Tekrar hemen karşısına yine ortaya gelen yerden boyundan çıkıyorum. İpimi şöyle aşağıya veriyorum. İyice asılıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Aynı yerlerden çıkıp evet, 2 defa aynı işlemi yaptık. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafa gözümün yine tam ortasına gelen hizadan çıkıyorum. Yine karşıdan, ortadan bu çekerken şu karşıyı da asılıyoruz. Çünkü orası o zaman bırakmış oldu.
Yine bu şekilde ipi alta aldım. Bir daha tekrar bir yandan da çekelim. Evet. İkişer defa çektik. Şöyle bir daha çekeceğim. Evet, bu şekilde gözlerimizi içine çektik. Şuraya tutturacağım. Evet, gözlerimiz de daha tatlı oldu içine çekilince. Şimdi hemen şapkamızla devam ediyoruz. Kırmızı ipimizle başlayalım. Evet, ipimizi sabitliyoruz. Yine 2 zincir çekelim. 1, 2. Ortadaki zincirimize 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6. İkinci sıramızdayız. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Hepsine tek batacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuraya bir ip takalım. İpimiz sağ ve sıramızı belirleyelim. Evet, 2 sıra düz örmüş olduk. 3. sıradayız. Bir tek, bir çift yapacağız. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Ve sayımız 9 oldu. Şimdi yine hepsine tek batacağız. Evet, 4. sıramızda düz ördük. 5. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Yine 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 12 oldu. Altıncı sıramızı yine hepsine tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 7. sıradayız. 3 tane tek, 2, 3, bir arttır, 3 tane tek,
bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet. Sayımız 15 oldu. Evet, 8. sıramı eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. 9. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır yapacağız. 4 tek yaptım. Bir arttırıyorum. 4 tek, bir arttır, 4 tek, bir arttır. Evet, sayımız 18 oldu. Yine bir sıra düz öreceğiz. Hepsini tek batıyoruz. Evet, 11. sıradayız ve bu sırada 6 tane arttırma yapacağız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Sayımız 24'e çıktı. Şimdi bir sıra düz öreceğiz yine. Hepsine tek batıyoruz. 13. sıradayız ve 3 tane tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapacağız. Yani 6 tane arttırmamız olacak. 3 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 3 tek, bir arttır. Evet, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. 14. sıramızı yine hepsine tek batacağız. Evet, 15. sıradayız ve 4 sık iğne, bir arttır yapıyoruz. 4 tane tek battım, bir arttırıyorum. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, yine 16. sıramı düz ördüm. 17. sıradayız. 5 tane tek, bir arttır yapacağız. 4, 5, bir arttır. Yine 6 tekrar. 5 tek, bir arttır. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. Evet, 18. sıramı yine düz ördüm. 19. sıradayız. 6 tane tek, bir arttır yapacağız. Altı tane tek battım. Bir arttır. Yine
6 tekrar. 6 tek, 1 arttır. 4, 5, 6, 1 arttır. Evet, 20. sıramızı yine düz ördük. 21. sıradayız. 7 tane tek, 1 arttır yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, 1 arttır. Yine 6 tekrar. Evet, 22. sıramızdayız. Şimdi burada yine 6 arttırma yapacağız. Arttırmalar üst üste gelmesin diye şöyle ortadan başlayacağız. Çift rakam olduğu için 8 tek 1 arttır yapacağımız için 8'in yarısını 4 ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek, 1 arttır. Şimdi bundan sonra normal 8 tek, 1 arttır yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek, 1 arttır. 5 tekrar yapacağız arkadaşlar. Bir taneyi arttırdık. Şimdi 8 tek 1 arttır yapalım. Evet, 6. arttırmadan sonra geriye 4 tek kalıyor. 4 ile başlamıştık. 4 ile bittik. 8'e tamamlanmış oldu. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 23. sıradayız. Burayı normal öreceğiz. Yani 9 tane tek 1 arttır yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek ördüm. 1 arttırıyorum. Yine 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 66 tane sık iğnemiz oldu. 24. sıradayız. Yine çift rakamda onun yarısı 5 ile başlayacağız. Arttırmalar alt alta gelmesin diye. Şimdi 5 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1 arttır. Şimdi bundan sonra 10 tek 1 arttır. 5 tekrar yapacağız. 6.'yı burada yapmıştık. 10 tek 1 arttır yapalım. Sıra sonunda yine 5 tane tek kaldı. 24. sıramızı bitirdik. 72 tane sık iğnemiz oldu. 3, 4, 5. Evet. Evet, arttırmadan sonra toplam 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Yani 25 ve 31. sıralarımızı 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. sıralarımızı düz örüyoruz. Şimdi beyaza geçeceğiz ve kırmızıyı koparacağız. 3 tane ilmek kaydırıyorum.
tane zincir çekip ipimizi koparalım. Makasımı almamışım. Evet, şimdi beyaza başlayacağız. Şimdi beyaz kısmı taktığımızda kıvıracağımız için şöyle kıvıracağız. Kıvırdığımda yine şunlar düz gelmesini istiyorum ben. Bakalım. O yüzden şimdi ben mesela buradan devam etmeyeceğim. İçeriden devam edeceğim. Kıvırdığımda şöyle şey dursun. Düz gelsin. Şöyle ipimi sabitliyorum. Şöyle ipi kopardığım yerden devam edeceğim. Buraya battım. Şöyle arkadaki tek kattan öreceğim. Arkadaki yani BLO'dan örüyoruz. Sıra sonuna kadar yine hepsine tek batacağız. Evet, kıvırdığımızda bu şekilde duracak. Evet, şapkamızı 5 sıra beyaz ip ile eksiltme, arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi şöyle ilmek kaydıralım. 2 3 tane ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. İpimizi koparalım. Ve bu ipi de şöyle aralardan geçirip ipimizi saklayalım. Şimdi ucuna da pompon yapacağız. Pomponu örerek yapacağım. Çünkü kadifeyle böyle uçlarını kesersek bu şekilde dökülür. O yüzden yuvarlak bir pompon örerek yani çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yine bir yuvarlak 6 ile başlayalım. Şöyle biraz uzun bıraktım. Bunlar sonra kısa kalınca dışarı çıkıyorlar. Şimdi 2 zincir, ortadakine 6 sık iğne, 2 3 4 5 6 baştakine batalım. Bir zincir çektim. Yine hepsine çift batıyoruz. Sayımız 12 olacak. 2 3. çift, 4. çift, 5. çift ve 6. çift. Sayımız 12 oldu. Şuraya ip takalım. Şimdi bir tek bir çift, sıra sonuna kadar 6 tekrar. Evet, sıra sonuma geldim ve
18 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. 2 tane tek, 1 arttır. Yine 6 tekrar yapacağız. 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 4. sıramızda 2 tek, 1 arttır yaptık. 6 tekrar 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi tekrar aynı şekilde azaltacağız. 2 tek, 1 azalt, 2 tek, 1 azalt, yine 6 tekrar. Bir dahaki sırada 1 tek, 1 azalt, bir dahakinin hepsini 1 kapatacağız. Evet, 7. sıramızda 1 tek, 1 azalt yaptık. 6 tekrar. Şimdi içerisine biraz elyaf dolduralım. Daha sonra hepsini bir keselim, azaltalım. Evet. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi hepsini tek tek azaltıyoruz. Altı tane peş peşe azaltacağız. Evet, 6 tane peş peşe azaltma yaptık. Ve en son şu boşluğu da biraz ipimizi uzun kesip iğnemize takıyoruz. Ve her ilmeğin arasından geçiyoruz. Boşluğumuzu kapatıyoruz. Evet. Boşluğumuz da kapandı. İğnemizle başka bir yerden çıkalım. Evet, pomponumun diğer orta kısmından çıkıyorum. Evet, bu şekilde pomponumuzu yaptık. Şimdi bu ipimizle buradan içine çekeceğiz. Evet, şapkamı ters çevirdim ve beyazla kırmızıyı birbirine bağlayalım. Bunu 3-4 defa yapalım. İyice bağlayalım. Evet, pomponumuzu tekrar iple de diktim arkadaşlar. Burayı video ile çekmiştim ama kamera çekim yapmamış o ara. O yüzden artık dikmiş de oldum. Böyle sağlam bir dikiş yapmış oldum. Şimdi şapkamız bu şekilde bitti. Bu beyazı da böyle kıvırıyoruz. Şöyle giyelim. Bakalım. Evet, bu şekilde çok hoş oldu. Şöyle de katlayıp isterseniz böyle de durabiliyor ama hep düzgün dursun derseniz şu iç kısımdan bence bir tutturun. Bunları da böyle şöyle yapıp iki yanlardan da tutturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kafamızı dikmeden önce göz kısmına siyah iple gözüm biraz daha
birleştirmek istiyorum. Böyle de kalabilir. Yeni başlayanlar için mesela böyle bırakabilir. El alışkanlığı olmayanlar. Benim gibi detay sevenler de böyle bir siyahla da bir gölgelik verebilir. Evet, şimdi birinci gözümü denemesini yaptım arkadaşlar. Böyle çok aşırı bir detay yapmadım. Kolay olsun diye. Bu bile gördüğünüz gibi bakışı ne kadar değiştirdi. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Şimdi önce beyaz kadife ile şu göz hakkını yapalım. Şurada sadece 2 sık iğne mesafe yapacağız. Gözümün düz kısmından çıkıyorum. Şöyle hemen gözümün düz kısmından çıktım. Şöyle bakın 2 sık iğne. 2 sık iğneye gelen yere batıyorum. Batıp boyundan tekrar çıkıyorum. Bu kadarcık. Beyazla bu kadar yapıyoruz. Sonra ipimizi düğüm atacağız. Şimdi ben ikinci yaptığım için onu düğüm atacağım, keseceğim. Siz birinci yaparken tekrar devam edeceksiniz. Şimdi siyaha geçiyorum. Şuradaki hizadan gözümün hemen şu başlangıçtan çıkacağım. Boynumdan giriyorum. Bu gözlerde arkada kilit sorun yapıyor. Ona denk geldiği için biraz zor oluyor. Evet şöyle. Şimdi tam bakın aynı hizadan çıktım. Ve beyazın geldiği noktaya dibine batıyorum. Şu şekilde tekrar beyazın çıktığımız yerden çıkacağız. Bunu buraya sabitlemek için evet, beyazın olduğu yerden çıktım. Bu şekilde aynı yere batacağız. Şimdi burada iğnemi değiştireceğim. Evet, ucu küçük iğneme taktım. Aynı yere batıyorum. Bunu buraya sabitlemek için. Şöyle ortadan çıkıyorum.
Yine buraya sabitliyorum. Şu başlangıç yerime geldim. Evet, bu şekilde tutturduk önce. Daha sonra şu çok da belli olmamasına çalışın. Şimdi ipimizle içinden geçeceğiz. Bu şekil dolanıyoruz. Evet. Biraz çok muntazam olmadı ama çekimde biraz zor oluyor çünkü. En azından bakışlarımızda bir derinlik kazandı. Bence. Güzel görünüyor. Tekrar şimdi geldik başlangıç yerimize. Boyundan çıkarak bitireceğiz. Evet, kadifede biraz zor oluyor. Şu arkadaki kilit yüzünden tam yapamıyoruz. Evet, bu kadar. Bence daha hoş oldu. Daha bakışları anlamlı. Sıra geldi kafamızı dikmeye. Gövdemi güzelce doldurdum. Parmağımla da şöyle yerimizi açtık. Ben yine elektrik teli kullanacağım. Şöyle bir karıştan biraz fazla. Yani bükülmüş hali. Tamamı 2 karış olmuş oluyor. 2 karış teli ortadan katladım. Güzelce sardım. Şimdi şöyle yerleştiriyorum dik olarak. Bakın boşluk var. O yüzden biraz daha dolduracağım ortaya. Çünkü tel aşağıya gitmemesi lazım. Orta kısmın daha dolması gerektiğini anlamış oldum. Evet, gövde ve kafamızı dik olarak yerleştiriyoruz. Şöyle arkadan başlayayım dikmek için. Şöyle düz koydum ikisini de. Evet, ve ten rengi ipimle dikeceğim. Bu arada şu boşluğu doldurmayı unuttum. Önce şuradaki boşluğu da doldurayım. Daha sonra dikelim. Evet, şimdi yerleştirdim ve bir boyundan bir kafadan dikiyoruz. Evet, gövdeyi de birleştirdik ve Noel babamızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şapkamıza taktık.
Şimdi hemen bir tane de yanına çuvalını yapalım. Tabi arzuya göre isteyenler yapabilir, isteyen yapmayabilir. Şimdi çuvalımız için yeşil rengimizle 15 tane zincir çektim. Bir atlayıp ikincinin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz aşağıya alalım. Ve sıra sonunda bir tane kalana kadar hepsine tek batıyorum. Evet, 12 tane tek battım. Son kalan zincire de 3 tane sık iğne yapıyorum. Peş peşe 3 tane döndüm. Yine bu taraftaki zincirlerime de her birine 12 tane zincire tek batacağız. Ve birinci sıramızı bitirmiş olduk. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. Yine 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yaptım. Bu birinci, ikinci sık iğne ve üçüncü. 3 tane çift battım. Yine 12 tane tek batıyoruz. Evet, 12 tane tek battım. Yine köşeye geldik. 3 tane sık iğnemize peş peşe arttırma yapıyoruz. Bir arttırdım, 2. Şimdi üçüncü arttırmam. 3 tane peş peşe arttırdım. Yine 12 tane tek batıyorum. İkinci sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yine 3 tane arttırma yaptık. 13 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 13 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Bir tek, bir arttır. Bir tek, bir arttır. Burada da 3 artış yaptım. Burada da yapmıştık 3. Yine 6 arttırma yaptık. Kalan 12 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonunda 42 sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. 3 artışımızı tamamladık. 14 sık iğneme tek batıyorum. Evet, 14 tane tek battım. Bir arttırıyorum. 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, burada da 3 yaptık. Burada da 3 arttırdık. Toplam 6 arttırma. 12 tane tek batıyoruz. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaştık.
Şimdi arttırmamızı bitirdik. Bundan sonra düz öreceğiz. Ve çuvalımızı şöyle yukarıya doğru döndürmek için BLO'lardan öreceğiz. Arkadaki tek kattan alabiliyorsanız bir alttaki şu düz çizgiyi de alın. Arada alamadiklerinizi çift yapın ki daha böyle sağlam olsun. Bazı alamıyorum. O zaman direkt tek batıyorum. Arada çok fark etmez. Kaynar, arada kaynar. Evet, bu şekilde BLO'dan örelim. Şöyle yukarıya doğru çıkmış olalım. Evet, çuvalımızı BLO'dan ördüğümüzle beraber toplam 15 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şurasıydı. Bakalım. 4 sıra taban ördük. 5. sıra BLO'dan ördüğümüz onunla beraber 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra toplam 19. sırayı bitirdik. Şimdi 20. sıramızda ters sık iğne ile oyamızı yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi bir tane ilmek kaydırıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi artık bu tarafa doğru öreceğiz. Evet. Normalde böyle örüyoruz ama şu an terse doğru öreceğiz. Ve sık iğne yapacağız. Terse doğru battım. Ve sık iğne olarak kapatıyorum. Yani bilmeyenler için gösteriyorum. Artık çoğumuz biliyoruz. Yine de bilmeyenler tek tük çıkabiliyor. Şu geriye doğru batıp sık iğne yapıyoruz. Ters yöne. Ve böyle pıtır pıtır bir oyamız oluyor. Sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Evet, sıra sonuma geldim. İpimizi biraz uzun keselim. İçinde saklamak için. Ve iç kısımdan ipimizi saklayalım. Şimdi kırmızı iple zincir yapacağız. Çuvalımızı şöyle toparlamak için. Ben önce bir zincirimi çekeyim. Ne kadar gerektiğine karar vereyim. Sonra size de bilgilendiririm. Evet, 90 tane zincir çektim. Bir takalım bakalım. Kısa gelirse siz 100 tane çekersiniz arkadaşlar. Şimdi çuvalımızı şöyle katlayalım. Şimdi iki yanlardan hafiften içe şöyle bir şöyle tutturdum içe doğru. Buradan da yine böyle içeri, burayı şöyle bir iğneyle tutturalım. Burayı da yine aynı şekilde ikisi de aynı eşit şekilde katladım. Bunu da böyle tutturalım. Şimdi buralardan şunu yapmamız lazım. Neresi ön yapacaksak, şimdi ben burayı arka yapacağım. Burası ön. Şuradan 3 sık iğne aşağıdan. Oyadan sonra oya ile beraber 1, 2, 3, 4 de olabilir. 4 sık iğneden
Şöyle şuranın ortasından giriyorum. Tığım karşısı yine 1 2 3 4. Buradan çekelim. Evet, bu şekilde ipimizi çektik. Şimdi diğerinde şu ikinci iğnelediğim yerden aynı hizadan batıyoruz. Yine karşısına denk gelecek. Yine 1 2 3 dördüncü. Şimdi bunu da bu tarafa çekelim. Evet, bu şekilde çuvalımızı yaptık. Şimdi eşit bir şekilde çekip bağlayalım. Evet, yani 90 zincir bence tam geldi. Fazla bile şurası. Şimdi şöyle bir ip takalım. Yine bir zincir çekelim. Boynunu asmak için. Şöyle boynunu asacağız. Bunu da bir ayarlayayım. Evet, yeşil ipimizi biraz şöyle uzun bırakıyorum. İçeri çekmek için. Sabitledim. Şuradaki uçtan şu BLO yaptığımız yerden şu iki sık iğne yapayım, sağlam olsun. Buraya tutturdum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 az olur, 20 21 22 23 24 25 zincir çektim. Şöyle bir ben bir deneyeyim. Şöyle yaptığımızda neresine geliyor, rahat giriyor mu? Şöyle tutturdum da 25, çok bile 20 yapalım. Biraz gergin olsun. Evet. Hemen şöyle karşıya tutturuyorum. Yanındakinde ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi uzunca kestim. İçeriye çekeceğiz bunları. İçeriye çekelim. Diğerini de öyle aşağıdan çekiyoruz. Evet. Evet, bu şekilde çuvalımızı da yapmış olduk. Bitirdik. İçine biraz bir şeyler koyalım. Kabarık dursun. Evet, çuvalımızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi içine bir şey koydum böyle kabarık dursun diye. Çuvalımızda taksın Noel babamız. Siz de kendi sayınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Şu şekilde arkasında. Evet, Noel babamızı bitirdik. Boyumuz 45 santim oldu. Şöyle biraz daha çekelim rahat görün diye.
Tekrar size resmini de topluluklar kısmında resmini de paylaşacağım. Yeniden çekeceğim. Evet, ben çok şeker oldu. Bu da kotonla olan, şöyle kotonla olan Noel babamız. Bunun sayıları çok fazla. Buna göre dediğim gibi bunu kadifeli ördüğünüzde 70 santim civarı oluyor. O kadar büyük yapmak istiyorsanız bunun sayılarıyla yapacaksınız. Kotonun sayılarıyla. Bu ebatta istiyorsanız da bununla yapın. Bunu kotonla ördüğünüzde de 20 santim civarı olur. 22 santim falan. Ve tam böyle yarısı oluyor arkadaşlar. İsterseniz bunun da kotonla örerek küçüğünü de yapabilirsiniz. Çok şirin olur. Evet, videomuzun sonuna geldik. Tekrar şöyle koyalım. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Çok emek içeriyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.